Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen, yıllardır yapıp sattığım kete tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına bir paket instant maya, bir bardak ılık süt, bir bardak ılık su, bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Malzemelerimi şöyle bir karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2-3 bardak kadar un ekliyorum. Unu ekledikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ekleyip yavaş yavaş spatula yardımı ile yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Ununu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı un miktarı değişebilir. Kontrollü kullanın. Hamurum yoğunlaşmaya başladığı içerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumuzun oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. İlerleyen dakikalarda kıvamını daha da yakından göstermeye çalışacağım. Bu tarz tarifler yaparken hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamuru toparladıktan sonra en az bir 4-5 dakika kadar özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğurdum. Üzerini kapatıyorum. Havalar soğuk olduğu için termos çantanın içerisinde mayalandıracağım. Sizlere de fikir olur. Yaklaşık bir 40 dakikalık bir sürede istediğim gibi mayalandı. Hamurumu mayalanmaya bıraktım. Hızlı bir şekilde iç harcını hazırlamaya başlıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şöyle bir karıştırıp eritiyorum. Daha sonra 1,5-2 bardak kadar un ekliyorum. Yine unun markasına, kaşıkla koyduğunuz yağın oranına göre değişiklik gösterebilir. Hafif böyle topak topak olması gerekiyor. Helva gibi çok fazla kavurmuyoruz. 3-4 dakika kadar kavurmanız yeterli olacaktır. Ben tuzlu hazırlayacağım. Dilerseniz şekerli olarak da yapabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı silme olacak şekilde tuzumu ekledim. Kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir çay bardağı iri kıyım ceviz ekliyorum. Yine isteğe bağlı olarak kullanmayabilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Soğuması için kenara alıyorum. İç harcını tamamen soğuk kullanmaya dikkat edin. Termos çantanın içerisinde mayalanan hamurumu çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi fırın etkisi yapmış, buhar buhar olmuş. İlk etapta hamurun havasını alıp toparlıyorum. Mayalı bir hamur olduğu için bu işlemi yapmazsanız maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamurumu toparladım. Un serdiğim tezgahımı aldım. Yuvarladıktan sonra 8 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum.
İsterseniz daha küçük veya daha da büyük yapabilirsiniz. Tamamen kendinize göre ayarlayın. Bezeleri bir 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra altını üstünü güzelce unladım. Undan destek alarak açıyorum. İlk etapta unu bol bol kullanıyorum. Hamur yumuşak bir hamur, ister istemez yapışma yapabiliyor. Hamur büyüdükten sonra çok fazla un kullanmamaya dikkat edin. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar açtım. 100 gram kadar tereyağını erittim. İçerisine 1 bardak sıvı yağını karıştırıp o şekilde kullanıyorum. Yağı her yerine değmesine dikkat edin. Hamur çok nazik bir hamur. O yüzden fırçayla yağladığım zaman bazen yırtılma yapabiliyor. Bazen elimle sürüyorum. Yağın her yerine değmesine dikkat edin. Bu kat kat ve tel tel ayrılmasını sağlayacak. Rahat bir şekilde katladım. Daha sonra elimle çok az büyütüyorum. Dilerseniz dinlendirip büyütebilirsiniz. Bir tahta kaşığı dolusu içten koyuyorum. Göz kararı 8 eşit parçaya bölüp içine o şekilde kullanabilirsiniz. İçi kalmasın diye. Zarf şeklinde katladım. Kenar kısımlarını bastırıyorum bu şekilde. Pişerken kabarıp açılma olmasın. Hepsini hazırladım. 20 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Üzerlerine yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine çok az süt karıştırdım. Çok az da kakao ekledim. Kakaoyu eleyerek ekleyin. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar ketelerimi pişirdim. Keteler fırından çıktı. Kat kat tel tel ayrılıyor. Diğer kalan iki bezeyi de daha büyük bir şekilde açtım. Rulo şeklinde sardıktan sonra gül şekline getirip o şekilde pişirdim. İsterseniz iki tepside yapacaksanız dörderli olarak da pişirebilirsiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.